Bugün itibariyle Ankara'nın Ulus bölgesindeki bir bit pazarı var. Bu her pazar böyle açılan bir yer. Bugün bu tarafa geldim. Şimdi ben bugün böyle bir video çekimi yapacağım. Ben burayla ilgili birazcık bilgiler vereceğim. Bir de burada neler var, neler satıyorlar. Burada genelde ilgimizi çeken neler olacak. Buyurun hep beraber videomuzda izleyelim. Bakalım neler göreceğiz. Umarım videomu beğenirsiniz. Size şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Hadi videomuza başlayabiliriz artık. Şimdi ben ilerliyorum bu şekilde ama ben fazla konuşmayacağım. Sadece neler satılıyor. Onları şöyle bir üstten göstereceğim sadece. Öte daha geniş ya. Nereye? Öte serbest. Şimdi burada da şöyle bir giriş var. Şu şekilde pazar. Şu şekilde bir girişi var. Ama ben tabii önce şu alt kısma bakacağım şuradan. Biraz alt kısmı yürüyeceğim. Alt kısımda devam edeceğim. Burada kıyafet çok ağırlık satılmakta şu anda. Böyle görürüz, ayakkabılar, çantalar, kıyafetler çok yoğunlukta satılmakta burada. Ama tabii çoğu kullanışlı mı bunu bilemem. Böyle kitaplar falan da mevcut. Şimdi pazarın bir de şu bölümü var şu tarafta ve şu yukarıdan gidip diğer bölümü bir gezeceğim. Burada böyle kitaplar, DVD'ler falan şu şekilde. Burada abimize böyle karışık şeyler. Karışık bayağı bir yani söyleyebilirim. Gözlükler falan. Neyse ben şunları Ve çok uygun fiyatlara da satılmakta, onu fark ettim böyle. 5 TL, 10 TL civarı satıyorlar hepsini. Burada kemer. Burada neler var? Şöyle gördüğünüz gibi. Burada kıyafetler şekilde. senin parçan. Ha bu. Ah pardon ha. Bir de bura bayağı bir kalabalık ya, onu da söylemeliyim. Bayağı bir kalabalık var burada bugün. Şu şekilde. Burada ütüler falan. Böyle bilgisayar parçaları falan da mevcut. Şu tarz malzemeler. Burada neler var? Burada da aynı şekilde manzara böyle. Burada da kuş satıyorlar bu şekilde. Kuşlar var burada gördüğünüz gibi. Böyle şimdi burada bu geldiğim yer, şu anki girdiğim yer birazcık daha iyi diyebilirim. Çünkü burada şimdi tezgahlar var bu şekilde. Böyle kıyafetler falan görebildiğiniz gibi. Parçon tele.
Parçon tele, parçon tele. Şöyle eski kasetlerin de satıldığını görürsünüz burada. Parçon tele, parçon tele. Eski kasetler, CD'ler halen burada Parçon tele, satılmakta. Pazarın büyüklüğünü görüyorsunuz. parçon tele, parçon tele. Parçon tele, parçon tele. Şöyle neler var bakalım. Şu şekilde çantalar. Ya fiyatlar burada şu an 10, 20, 30, 40, 50 TL civarı gidiyor. Burada ne satıyor ablalarımız? Burada bakım, saç bakımla alakalı şeyler şöyle bayağı gördüğünüz gibi. Bayağı eski ya, böyle tarihi geçmiş şu ürünleri bile satıyorlar burada. Alan var çünkü. Ve oyuncaklar. Burada teyip meyip görüyorsunuz. Ekran, monitör, fan. Hepsi var burada böyle. Bu da herhalde şey, mangal yapma şeyi. Burada neler var? Burada da matkap. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada da şimdi tencereler var. Bu şekilde. Burada nargile malzemeleri şöyle gördüğünüz gibi. Şu yemekçi bak şu an kullanıyor, 2 tane verdim ona bak. Ondaki ses yemin ediyorum hiçbiri de yok abi. Efendim 108'e kadar fırlamak var. Burada bir saatçi abi var şu şekilde gördüğünüz gibi saatler. Güzel saatleri de var. Burada neler var şöyle. Burada yine kasetler, böyle bayağı karışık bir tezgah. Ondan sonra millet fazla Burası da şu pazarın köşe bölgesi şu şekilde. Burada bitiyor zaten. Şimdi ben diğer bölgeye doğru yürüyeceğim. Bayağı bir insan var gördüğünüz gibi şu şekilde. 4 tane 10 lira. Direncine var ona kadar. Burada da ne alırsan 10 TL şöyle gördüğünüz gibi. 4 pet 10 lira. Dört pet 10 lira. Hadi gidelim aşağı geri geleceğim ben bak. Geri daha iyi. Burada eski kasetler görebiliyorsunuz şu şekilde. Eski kıyafetler, gene tişörtler. İçine alacağım ben. Şimdi pazarın şu bölümüne doğru yürüyeceğim şimdi. Ara iç kısmına doğru gideceğim. Çünkü burası 3 bölüm, hatta 4 bölümden ayrılıyor. Ve şimdi ikinci bölüme girdim. Bir de şu bölüm var, ondan sonra fazla bir şey yok. Bir de aşağısı var. Orayı da ayrı çekeceğim zaten. Burada gözlükler böyle. Satılık gözlükler de var. Güzel modeller de var aslında.
Bıçaklarla çizemeyiz. Burada da yüzük çeşitleri var. Çok taş yok bende. Benlik bir şey yok. Burada eski böyle inşaat malzemeleri. Kazma, kürek. Burada yine kasetler. Şimdi burada aşağı kısma başka bir yere geçiyor. Şimdi orayı da ayrı çekeceğim zaten. Mesela amacım buraları göstermek. Ve buradaki pantolonların kalitesini de göstermek. Burada neler var? Ne tür pantolonlar? Şöyle güzel modelli pantolonlar var. Bakın gördüğünüz gibi. Pantolonun modeli de çok güzel aslında. Gerçekten çok da güzel modeller böyle denk geliyor buralarda. Zaten böyle çok enteresan modeller hep burada geçiyor. Ve şimdi burada da bazı böyle kıyafetler gene. Burası gördüğümüz alan da böyle şu aşağı kısım. Biraz da şu aşağı doğru da ilerleyeceğim. Çünkü şu çadırların olduğu alana da bakacağım. Burası da Ulus bölgesi şu şekilde. Burası Ankara Tıp bu İbn Sina Hastanesi'nin olduğu alan. Şu şekilde pazarında gezdiğim alanlar hemen hemen şu şekilde böyle görsel. Diğer kısma doğru gideceğim. Oralarda çekim yapacağım. Şimdi bu pazarın aşağı kısmına doğru iniyorum. Yukarıdaydım şimdi. Oraları gezmiş oldum. Burası da aşağı doğru iniş kısmı. Buralar biraz daha derli toplu. Hafiften. Çünkü burası çok uzun süredir hep açık olan bir yer. Şöyle göstereceğim burada neler var neler yok. Tezgahta. Pardon. Hep stabil şeyler. Yani aynı şeyleri göreceksiniz tabii ki. Böyle enteresan şeyler de var. CD'ler. Parçalar 10 lira. Şöyle parçaları 10 lira şeklinde burada satıyorlar. Parçalar 10. Böyle kitaplar da görebilirsiniz. Burada böyle telefon ve tablet de satılmakta. Şimdi bu pazarın bu aslında ana girişi şu kısmı. Şöyle gördüğünüz gibi. Önceden burası buraya kadar açıktı normalde ama şu yukarıyı da sonradan açtılar. Tabii o ilk gezdiğim yerler yukarısı zaten. Ben yukarıdan başladım gezmeye ve burada şimdi neler var? Ayakkabılar var. Bir göstereyim nasıl ayakkabılar var şu şekilde. Ben böyle biraz hızlı geçiyorum. Amacım burayı böyle hani reklamını yapmak, siz de böyle daha rahat görmeniz için. Burada böyle şeker ağacı, böyle enteresan şeyler de satılmakta. Evet. Hayır sen bırak. Burada böyle bıçaklar. Bayağı bir bildiğiniz bıçak koleksiyonu resmen yani. Ben az önce mesela şuradan yürümüştüm. Şu noktadan. Şimdi burası aslında gezmediğim alanlar. İşte eldivenler.
Yerde gözlükler gördüğünüz gibi. Güzel de gözlükler de var ama. Gerçekten hoş gözlükler de var. Önceden şurası da açık oluyordu genelde ama kapalı şimdi burası. Burada da böyle kıyafetler var. Bayanların gördüğü gibi şu öyle bir alan. Burada topluyorlar. Burada pil, çakmak, ıvır zıvır. Burada neler var? Şöyle eşyalar var. Böyle eski ayakkabılar da görebilirsiniz yerde şu şekilde. Gömlekler falan. Burada neler var? Burada böyle ıvır zıvır dediğimiz. Sarı 4 al bir tane. Sarı 4. Sarı 4. Sarı 4. Sarı 8. Sarı 9. Şeyi bırakın abi. Sarı 8 orada var. Sarı 8 orada var. 4 aldım. 8 aldım. 4 almam. Böyle plaklar da görürsünüz. Plaklar da satılıyor burada. Şu şekilde. Böyle eski taşlar var ya, şu tarz taşlar da var. Çok da güzel aslında. Böyle kılıçlar. Gerçekten muazzam eşyalar var. Şimdi bu pazarın iç kısmına gireceğim. Bu iç kısmında da güzel şeyler var. Ben aslında oraya girmedim doğru düzgün. Şu kısımdan itibaren giriş yapıyorum. Ve burada neler var? Burada kıyafetler var gene şu şekilde. Burada tespih, sustalı bıçak, o tarzda modeller çok şu şekilde. Burada da kaset falan da CD'ler de var bu şekilde. Böyle fonksiyonlu değil. Ya burada ne ararsanız var ya, tamamen böyle dolu dizgin her şey var. Plaklar var. Şu şekilde de plak satılıyor. Şurada böyle eski telefonlar satanlar var. Bak burada tesbih satıyorlar. Böyle birçok insan evinde ne var ne yok toplamış gelmiş. Bakın tesbih böyle. Bir sürü tesbih modelleri. Şöyle bir yakından göstereyim çünkü meraklısı çok. Şöyle. Böyle karışık eşyalar gördüğünüz gibi. Burada böyle çanak, çömlek, eski bardaklar. Efendim abi. Burada böyle eski kıyafetler de görebilirsiniz. Şimdi bu diğer aradan yürüyorum. Şimdi buraydan yürümedik aslında. Böyle kasetler gördüğünüz eski kasetler. Eski antika niyetine şu an kullanılıyor hepsi zaten. CD'ler falan gördüğünüz gibi. Şöyle bir sürü kaset de mevcut. Böyle eski eşyalar. Devam ediyorum. Bir de bayağı bir kalabalık ya burası. Evet, tripod. Ya bu kadar elektronik eşya o kadar çok şu an satan.
Bakın burada da böyle anahtarlıklar. Burada da böyle teyipler mevcut. Eski tencere takımları şu şekilde. Bunlar yıkanıp da kullanılabilir şöyle. Ve çok ucuza satıyorlar arkadaşlar. Burada yani fiyatlar 100 liradan başlıyor. Çok da öyle uçuk rakamlara çıkmıyorlar. Bu Ulus'taki pazara geldiğiniz zaman geldiğinizde buraya uğrayın derim. Burada çok sürpriz şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Yine kasetler böyle. Böyle. Yolda böyle buradan devam ediyor. Şimdi bu geldiğim yerin aslında ismi Umut Otopark diye geçiyor. Gördüğünüz gibi giriş kısmı zaten burası şu şekilde. Buradan girdiğiniz zaman burada içerideki bütün detayları görebiliyorsunuz. Şimdi asıl olaya da geleceğim. Burada bu Ankara'nın çok eski yerleri olarak biliniyor buralar. Şimdi ben burada itfaiye meydanı dediğimiz bir alan var. Oraya doğru yürüyeceğim. Orayı da göstereceğim size. Orada da mesela çok eski eşyalar satan var. Ama onlar şey değil. Böyle sadece öyle belli günleri. Onlar sürekli buradalar. Ve özellikle burada gelip eski elektronik eşya alanları, yedek parça arayanlar için yani mükemmel bir yer. Burada böyle dolmuşlar da geçiyor gördüğünüz gibi. Burada böyle dolmuş durakları mevcut. Şu şekilde. Zaten itfaiye meydanı da hemen şurası. Hemen şu aşağısı zaten yakın. Böyle bir 2 dakika sadece yürüyorsanız zaten dediğim yere ulaşabiliyorsunuz. Daha mantıklı yani. Buraları gezmek güzel. Hani değişik şeyler görmek için tavsiye edebileceğim bir yer. Şimdi o tarafa doğru gireceğim. Biraz orayla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu Ulus İtfaiye Meydanı'na girmeden önce burada neler dikkatimi çekti? Burada böyle tesbihçiler var. Kolay gelsin. Burası tesbih. Tesbih şeyi gibi, tesbih sanat galerisi gibi olmuş. Her çeşit tesbihler bulunuyor. Burada yemekhane de var, çay may da var, içebilirsiniz. Şurada başka neler var? Çok enteresan tesbih modelleri de mevcut. Hadi abiden de duydum 150 lira gibi rakamlardan başlıyor burada. Bir de burada tesbih olayı çok önemseniyor ister istemez. O yüzden çok da gelin alan da var. Harika bir şey. Buraya böyle Nostra gibi yapmışlar buraya. Böyle içeri giriyorsunuz sadece. Tesbih modelleri, tesbih çeşitleri bakın şöyle. Çok güzel. Harika olmuş. Tesbihler ne kadar abi bunların fiyatları? Var mı beyler? 600 tamam. Böyle basit bir tesbih sordum 600 lira dedi abi de böyle. Gayet normal yani burada da fiyatlar bu şekilde. Şimdi burası itfaiye meydanı dediğim alanın giriş kısmı. Burada böyle neler var tam girişine gelmeden önce. Teyip, elektronik eşya üzerine çok market görebilirsiniz. Çünkü böyle uyduymuş, teyipmiş, müzik setiymiş, televizyonmuş, çamaşır makinasıymış. Çok fazla gelip alan var. Böyle bir görüntüsü mevcut. Biraz yürüyeceğim. Şimdi ben böyle detayları göstereceğim. Aslında burada görüntü çekim yapmak biraz zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden çekim yapmak zor olduğu için ben yine de çekim yapacağım. Ki bir yere uyarana kadar. Burada da böyle bakalım ilerlemekteyim. Meşhur bir Ankara havası. Süper. Şimdi burada da buraya geldiğinizde buradaki tezgahlar aslında hep var. La kardeş bir poşet alıyorum. Yürüyelim.
Geçen abi saatler 200 liraydı değil mi? Böyle burada da değişik şeyler satıldığını görürsünüz. Burası normalde her gün böyle arkadaşlar. Bu itfaiye meydanı dediğim yer ki burası da zaten yıkılacakmış yakın sürede, öyle konuşuluyor. Ver ikisine 100 lira. Ver. Böyle burası aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi böyle yol boyunca aşağıya devam ediyor. Şimdi sadece buranın gezilebilecek yerlerini göstereceğim. Böyle eski şeyler var burada yine. Evet, şimdi burada da bir tane dükkanın içine gireceğim şimdi. Burada öncelik ne var? Ön kısmını şöyle bir... Pardon, çok özür dilerim. Ön kısmını göstereyim dükkanın. Burası aslında bir eski müzik dükkanı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu müzik dükkanının ön kısmını şöyle, yukarısı da var. Şu şekilde çıkılabiliyor. Hatta çıkmaya çalışacağım müsaade alıp. Oraya da göstereceğim yukarısını. Burada böyle tezgahta eski kasetler görebiliyorsunuz. Şu şekilde zaten fiyatlar da çok uygun. İç kısmı da aynen şu şekilde. Aslında buralar çoğunluk böyle. Yani baktığımız zaman böyle çok umursanmaz şekilde kullanılıyor. Ama o da normal. Mesela böyle eski eşyalar, eski materyaller. Burası Neco diye bir abinin mekanı. Kendisi de çok mükemmel bir insandır. Çok kalender bir insandır. Çok severim kendisini. Onun mekanı diyeyim. Hani böyle bu tarzda da burayı senelerce adam bu şekilde işletip para kazanmış buradan. Baktığınız zaman. Şöyle eski kasetleri de burada. Çok eski yaptı. Toz pis tutmuş. Şimdi o yukarı kısma çıkmaya çalışacağım. Ona göre de size biraz bilgi vermeye çalışacağım. Burada bir tane kedi var. Gördüğünüz gibi. Ne haber kedi? Pis pis pis. Önceden şu iç kısım da güzeldi. Şu iç kısmına da ben girip çıkıyordum. Ama artık buralar kapanacağı için dağıtmışlar. İçeriği o kadar umursamıyorlar yani. Şimdi arkadaşlar mekanını gezdiğim abim Neco dayım. Neco dayım selamlar. Senelerdir alışveriş yaptığım bir mükemmel, saygıdeğer bir abim kendisi. İşte kendisini de böyle size tanıtmak istedim. Bu Ulus'a geldiğiniz zaman Neco dayımın yanına uğrayabilirsiniz. Buralar var olduğu sürece. Kendisinden de alışveriş yapmanızı tavsiye ederim. Çok eski antika kasetler de mevcut. Ben de çok alıyordum çünkü bir dönem. Neco dayım yakında zaten yok olacak değil mi? Evet. Anladım. Bizim Kadir Ayotuz'a bir selam iletir misin? Kadir Ayotuz. Selam iletir misin? Kadir Ayotuz'a selam. Selamlar, saygılar Kadir. Teşekkürler Neco dayım. Sağ olasın. Bu da bir anı olarak dursun bize. Aynen. Evet. Aynen. Senin değil mi? Aynen öyle zaten. Tamamdır Neco dayım. Bu kadar zaten, bu kadar çeksek bile yeter. Hadi ulaşalım. Tamam. Gitmeden hadi. Evet, şu anda kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi bakalım burada daha neler var. Şimdi burada CD satışları, telefon, hafıza kartı, flash bellek. Burada da yine kıyafetler var bu şekilde. İşte yani. Burada böyle bir tane kedimiz. Şimdi burası daha aşağı doğru devam ediyor. Burada böyle bir pasaj var. Burada da bir eski kasetçi var. Çok bilirsiniz, eski kasetçiler çok kalmadı eskisi gibi. Böyle bir eski bir yer. Aşağı doğru da bu yol devam ediyor. Şimdi ben içeriği biraz çekip göstereceğim size. Şöyle giriş var, burada bir kasetçinin girişi var aynı şu şekilde. So then I will talk English and I will give some information about here. This shop before also I was coming because I had before even vintage. There is so much cassettes and this guy also he's owner of the here. He's almost around 30 year here.
So then he has so much really cassettes, so kind of English, Turkish, about all kind of cassette and vintage even is findable. Also, so mostly famous singers also coming here and visiting here. Those are areas. So that I'm just recording for memories. Then even you can also check, even if you have any interest, even if you come this flea market, even you can even come and visit. You can see this opportunity here. Actually, I'm close to behind of this music because there is a music because of copyrights. My video can get broke because of this. I just talk and give some information. Really, so a great place. Şu an itibariyle yürüyüşe devam ediyorum. Burada da böyle yine eski kıyafetler görebiliyorsunuz. Gele burada şey satıyorlar. Şeyde çok bulabilirsiniz. Eski böyle restoran açmak isteyenler için mutfak malzemelerinden tutun. Çatal, kaşık, bıçak gibi o kadar çok ki arkadaşlar. Yoğun yani fazlalıkla da bulabiliyorsunuz. Şimdi şuradan ilerliyorum. Şimdi burası da bir cami bu şekilde. Şöyle itfaiye meydanındaki bir cami. Ama tabii tam detayını gösteremem şu şekilde. Şöyle. Şu anda yol üstünden devam ediyorum. Bugün pazar ama yine birçok yer hafiften kapalı. Birçok kişi yok. Burası böyle devam ediyor yol boyunca. Şurada da böyle kıyafetler. Burada ne kadar çok asker kıyafeti var. Bayağı bir var hem de. Nereden tahmin edeceksin? Ya hiç akla gelecek. Evet, burada da böyle kıyafetler falan görüyorsunuz. Burada Altfay Meydanı'nın diğer girişi aslında. Onu da göstereceğim şöyle bir ufaktan. Burada ayakkabılar şu şekilde. Burada kıyafetler satılıyor. Burada da çok enteresan kıyafetler bulabilirsiniz aslında. Ve burada spotçu da çok. Mesela ikinci el eşya almak istediğiniz zaman burada gerçekten çok uygun fiyatlara da hani alışveriş yapmak için eşyalar bulabiliyorsunuz. Ama alırken tabii çok dikkat etmek lazım. İkinci el eşya demek risk demek. Birçok yeri artık yavaş yavaş yıkıyorlar burada. Gördüğünüz gibi şöyle. Yine bir kedi burada. Şimdi burası da İtfaiye Meydanı'nın yanındaki bu cami. Burası da böyle diğer girişi. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi İtfaiye Meydanı'nda diğer giriş alanı burası. Zaten yukarısı da pazarda, orayı da gösterdim. Yani burası böyle gelip görüp gezilebilecek bir yer. Antikaya meraklı olan insanlar için tavsiye edilecek bir yer. Evet değerli izleyici arkadaşlar, bugün de buradaki bit pazarı, Ankara'daki Ulus'taki bit pazarı ve itfaiye meydanını gezip görmüş olduk. Bütün detayları göstermeye çalıştım. Tabi burada birçok güzel yerler var gezmesi görmesi gereken. Yani Ankara ile alakalı bir vlog videosu çekmeye çalışacağım. Takipte kalın. Daha yeni videolarla görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bay bay.